Arkadaşlar tekrar Usta'dan değerlendirme bölümünde yeni bir yayınla karşınızdayız. Artık öyle bir şeye karar verdik ki Dünya Şampiyonası için Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittikten sonra birçok takipçimizle orada birlikte olduk. Kaynaştık, sarıldık, sarmalaştık ve bu benim acayip hoşuma gitti. Ve şöyle bir şey rica ettiler. Artık sorularımıza isimleriyle canlı canlı gösterilecek cevap ver usta. Öyle olacağını, öyle daha samimi olacağına inanıyoruz dediler. Biz de onları dinleyip öyle yapmaya karar verdik. Başlıyoruz. Buyur Fatih'ciğim. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Selim Öztürk adlı takipçimiz şöyle bir soru sormuş. Merhaba Murat Bey. Videolarınızı ilgiyle takip ediyorum. Ben oyunun yarısına kadar çok iyi oynuyorum sayılır. 17. 18. ıstakalara kadar bir ortalama civarı gidiyorum. Sonra ne oluyor çözemiyorum. Oyun sonunda 0-500'lere kadar düşüyorum. Bir türlü aşamıyorum bu sorunu usta demiş. Kimdi ismi? Selim Öztürk. Selim Öztürk. Hangi ilden yazdığını yazmış mı? Yazmamış. Hayır, yazmamış. Keşke yazsaydı. Ama ben bunları yazdıracağım, sen merak etme, bak göreceksin böyle. Söyleye söyleye güzel insanların hepsi yazacaklar hangi ilden yazdıklarını. Selim kardeşim, güzel yerden sormuşsun ya. Ben sana hastalığı tekrar söyleyeyim. Sen de televizyonun karşısında okeyle, tamam mı? Diyorsun ki 17-18 ıstakaya kadar bir oynuyorum. Sonra ne oluyorsa usta 0-500'e düşüyor. Şimdi bu şöyle diyebilirim Selim sana. Antrenmanda farklı seyrediyor. Ciddi maçlarda farklı seyrediyor. Niye biliyor musunuz? Bizdeki en büyük hata, özellikle bilardocularda, belki de bütün spor alanlarında böyledir. Benim platformum değil ama mentalite aynı. Yani antrenmanı maç havasında yapmadığımızdan dolayı kaynaklanan bir şey. Şöyle ki, antrenmana bakıyorum mesela. Ben arkadaşlara da bakıyorum, ustalara da bakıyorum bazen. Antrenmanda biraz gevşek davranıyorlar ama ben bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Yani antrenmanda aksine maçtan daha çok konsantreli hareket etmek lazım. Daha çok odaklı, daha çok fokuslu hareket etmek lazım. Şimdi senin soruna gelince bu hastalık bütün bilardocularda var mı? Belirli bir seviye, yani ustalarda bilmiyorum. Yani şu anda tek tek konuşmam lazım. Yani bir Tayfun Taşdemir'e gidip karşısında demem lazım. Usta senin durumun nedir ya? Bir düşüş yaşıyor musun maç esnasında? Ama bence onları aştıklarına inanıyorum. Yoksa dünya derecelerine giremezlerdi. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Selim kardeşim, senin eşliğinde bütün arkadaşlara da söylüyorum. Bilardocu arkadaşlara. Çünkü bu genel bir hastalık. İnanın bu sorunun bana özelden de en az 20 tane kişi yazdı. Şimdi insanlarda şu hata oluyor. Maça başlarken antrenman veya ciddi maç olsun. Abi sonuçla başlıyoruz. Kaybetmek veya kazanmakla başlıyoruz. Bakın şu anda anlatacaklarım var ya, sizi buna temin ediyorum, temin ve garanti veriyorum. Başka bir yerde bulamazsınız. Bulsanız da spor psikolojisi kitaplarında bulabilirsiniz ama bunu aradan çekemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Bu konuştuklarımın üzerine bir de birikim gerekiyor arkadaşlar. Bilgiyle bunu pekiştirmek gerekiyor. Bakın şimdi ben bunu bilardoya konseptledim. Size şimdi soru soracağım. Tamam mı? Siz de bana cevap vereceksiniz. Beyaz dediğinizde aklınıza ilk ne geliyor? Beyaz. Belki %80'i siyah dedi. Gece dediğinde gündüz. Doğru mu? Ha, aradan birisi çıkıyor. Yo abi usta, beyaz dediğimde benim aklıma süt geliyor. Bravo, madalya ister misin? Değil abi, işte ben ondan bahsetmiyorum. Beyaz dediğinde adam hemen cevap ver dediğinde siyah diyecek. Gece dediğinde gündüz diyecek. Niye biliyor musunuz? Kaybetmenin karşılığı kazanmak arkadaşlar. Kazanmanın karşılığı da kaybetmek. Şimdi sen maça çıktığında şunu diyorsun. Kazanmam lazım. Abi hemen beyin loblarında arkadan bir cevap geliyor. Ne geliyor? Ya kaybedersem? Öteki türlü bu maçı kaybetmemem lazım. Onun arkasında kazanmam gerekiyor geliyor. İnanın, kişi kendinden bilir işi. Yani ben bunu biliyorum. Çok uğraştım arkadaşlar bununla, bu sorularla.
Nedir? Senin 15'e kadar geldiğindeki o bir ortalamanın sebebi ne biliyor musun? Bütün konsantrasyonunu, bütün odaklanmanı o ana kadar harcıyorsun. Abi kese boşalıyor. Keseyi boşaltıyorsun. Ondan sonra ne performans kalıyor? Bu sefer sonuçla ilgilenmeye başlıyor insan. Mesela masanın başına geldiğinizde, ciddi bir maçtan bahsediyorum arkadaşlar. Şu anda bütün bilardocularda olan sıkıntı. Masanın başına geldiğinizde neyi düşünüyorsun? Bu maçı kazanmam lazım. Konsantre olmam lazım. Maçın geneline yayıyorsunuz. Kaybetme ve kazanmayı düşünüyorsunuz. Asla. Sizin 2 tane düşmanınız var. Kaybetme ve kazanmak. Sizin dostunuz ne biliyor musunuz? Bu oyundan zevk almak. Ve elinden geleni yapmak arkadaşlar. İşte bakın. Nereye giderseniz gidin. Sağa bakın, sola bakın, nereye bakarsanız bakın. Yapmanız gereken bu oyundan zevk alıp o maçta elinden geleni yapıp yapmadığınla alakalı. Çünkü sonucu ben bilmiyorum. Fatih sen biliyor musun sonucu ne olacak? Var mı bilen abi sonucu ne olacak? Yani eğer birisi varsa öyle çıkıp ben sonucu biliyorum şurada alnından tak öpeceğim. Helal olsun sana. Ha birisi bilebilir. Semih Saginer'le gidip 0-200'lük bir adamı oynatırsın. Evet sonucu bilirsin. Ben ondan bahsetmiyorum abi. Siz benim anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Madem sonucu bilmiyorsun sonuçla ilgili kendini yorma. Hiç uğraşma. Ne olacak? Neticede ne olacak? Ne yapacaksın? Senin odaklanman gereken ne biliyor musunuz? Oyunun geneli değil arkadaşlar. Anın geneli. An. Ne anı biliyor musunuz? Neyse şimdi kamerayla oynamak zorunda kalır gene. Oynatmayayım. Şimdi anın geneli derken şundan bahsedebilirim. Mesela şöyle bir iç havuz atıyorum ben. İç havuzda nasıl? Önemli değil Fatih tamam. Ben eğilmeyeceğim sadece söyleyeyim. İç havuz attığımda ben iç havuzda o anki atışa odaklanmam lazım. O anki atışa konsantrasyon olmam lazım. Benim fokuslanmam gereken o kalktığım andaki Murat Gökmen. O kalktığımdaki Selim. Sonrakini yani acaba bu oyun ne olur? Bu oyun ben böyle kaybedersem başıma ne gelir? Kazanırsam ne olacak? Bütün konsantrasyonunu ana odaklanarak geçirmen lazım Selim'im. Yani oyunun geneline odaklandığımızdan dolayı gücümüz kalmıyor. İşte o yüzden düşüşler. Bende de oluyor. İnanın bak. Bakıyorum 7 ıstaka 28'im ama maç 25 ıstaka bitmiş. Sinir oluyorum yani. Çünkü ben de biliyorum hastalığı ama işte terzi kendi söküğünü dikemiyor bazen. Ama böyle. Çünkü ben kazanmaya ve kaybetmeye odaklandığım her maçı kaybettim ya. Gerçekten bak bunun altına ben bir imzalı bir size sözleşme bile yapabilirim. Sonucunu düşündüğüm her maç gitti. Ya hatta bu maç berabere bitecek dediğim her maç berabere bitti. Çünkü ben onu çekiyorum abi. Çekiyorum. Hani 40-40 berabere biter bu maç diyorum. İnanın 40-40 berabere bitiyor ya. İnanılmaz. Bir kere mi oldu usta? 10 kere 20 kere başıma gelmiştir. Şu konsantrasyonunuzu ana odaklayın. Oyunun geneline değil. Bir de şu maça gelirken elinizden en iyi gelen neyse onu yapın. Severek oynamaya çalışın arkadaşlar. Neticeyle hiç ilgilenmeyin. Bunun daha geniş kapsamlısını bilardonun psikoloji bölümünde anlatırken anlatacağım. Maç esnasında bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öpüyorum Selim kardeşim. Saygılar, sevgiler. Üstadım bir başka kullanıcımızdan gelen soru da şu şekilde. Sor bakalım. Ömer Tamer Yolal isimli kullanıcımız. Bir daha söyler misin? Ömer Tamer Yolal. Evet. Murat Bey kanalınızı ilgiyle ve zevkle izliyorum. Öncelikle emeğinize çok teşekkür ederim. Bilardo psikolojisi derslerinden sonra biraz kendimi düşündüm. Sizin fokuslanma diye tanımladığınız konsantrasyonu bir maç süresince nasıl sağlayabiliriz? Ben 15 dakikadan fazla fokuslanamıyorum. Zamanınızla açıklayabilirseniz sevinirim. Saygı ve sevgilerimle iyi çalışmalar dilerim demiş. Ömer değil mi ismi? Evet Ömer Bey. Gördün mü Fatih? Tam bu videonun içinde aynı hastalığı anlattım. Ama bir şey ekleyebilirim Ömer kardeşime. Şöyle söyleyeyim. Zaten bu videoyu izlediğinde sorusuna cevap alacağını hissediyorum. Ama şunu da ekleyebilirim. İşte kardeşim. O bir bardağı düşün. Bir bardak. Şu bardağı düşün Ömer. O bardağı sen abi eğer 2 dublede çekersen
Duble demeyeyim ya. Duble şimdi başka şeylere gidiyor. Yani 2 fırtta çekersen fırt da başka bir şey diyor. Yani çekersen. 2 yudum diye. 2 yudumda çekersen Ömer'im, bu sefer abi o bardak 2 yudumda biter. Sen kendi konsantrasyonunu bir bardak gibi düşün. Ve senin önünde bir 40 sayı var. Doğru mu? Sen diyorsun ki 15 dakikada bu konsantrasyonumu yiyorum. İşte o bardağı sen 15 dakikada tüketiyorsun abi. Oyunun geneline yayıyorsun Ömerciğim. Oyunun geneline yayma. Bak, sadece neye yay biliyor musun? Abi kalktığında elinden geleni yapmaya yay. Bak göreceksin. Oyununun değiştiğini hissedeceksin. Ortalamanın da yükseldiğini hissedeceksin. Niye biliyor musun? Bu sefer konsantrasyonun artacak. Sayıya gösterdiğin özen arttığından dolayı masanın sana yaklaşımı değişecek. Hani diyorlar ya, tersoya bağladım. Ne vursam arkadan kaçıyor. Ulan bu kadar şanssızlık mı olur? Şuraya bak, milletinki göbek iniyor, benimki milim milim alttan kaçıyor. İşte kaçmayacak kardeş. Niye biliyor musun? Çünkü oraya vuracaksın. Tam sayının olduğu yere vurmaya başlayacaksın. Öteki türlü gücünü bitiriyorsun. Ömerciğim, sen vurduğun sayıya odaklan abi. Yani o sayıya tam fokuslanmaya çalış. Konsantren gitmez o zaman. Bunun daha geniş kapsamlarını dinleyeceksin kardeşim. Bu videonun içinde zaten sorunun cevabı var. Öpüyorum Ömerciğim. Saygılar diliyorum kardeşim. Arkadaşlar, bilindiği gibi bütün süreler bitiyor. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Canı gönülden selamlıyorum. Saygılarımı iletiyorum. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.